Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dekoratif obje olarak kullanabileceğiniz bu bal kabaklarının yapımını göstereceğim. Her ikisi de aynı sayıda, fakat bunda ipimi 2 kat kullandım. Bunda tek kat ip kullandım ve büyüklükleri bu şekilde değişti. Şimdi şöyle göstereceğim. Bu bal kabağımızın örgüsünün bitmiş hali. En son sırayı beraber yapacağız. Nasıl başlangıç yapacağımızı göstereceğim. Bakın, dönerek ördüğüm için dikişsiz bir şekilde öreceğiz. Misinalı şiş ya da çorap şişi varsa elinizde kullanabilirsiniz. Misinalı şişle de dönerek örülebilir. Ama derseniz ki misinalı şişimiz ya da çorap şişimiz yok, bu şekilde düz şiş üzerinde de örebilirsiniz tabii ki. 2 düz 1 ters olarak örüyoruz. Daha sonra uzunluğunu bitirdiğimiz zaman şu iki kenarı birbirine dikerek daire oluşturuyoruz ve kabağımızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi krem rengi bir iple başlangıcımı yapacağım. Yine aynı sayı başlayacağım. Bu ipimin de yapısı oldukça ince olduğu için 2 katlı kullanacağım. Çorap şişlerinden 4 tanesi yeterli oluyor örerken. Kabaklarımda 43 ilmek aldığımı söylemiştim. Yine aynı şekilde aynı sayıda yapacağız. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmeğimi ilk şişime aldım. İkinci şişime geçiyorum. 16. ilmeğimi, şu aradaki mesafeyi koruyalım. Bu 16. ilmeğim. Şöyle. On 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. İki şişimize 15'er tane ilmek aldık. 43 ilmek alacaktık toplamda, kaldı 13 ilmeğimiz. Bunu dilerseniz tek şiş üzerine de başlarsınız ama bu şişlere aktarma yapmanız gerekir dönerek öreceğimiz için. Ben direkt bu şekilde başlıyorum. Şimdi yine yeni şişimle ilmeklerimi alacağım. Şöyle aradaki mesafeyi iyice sıkılaştıralım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Buraya da 13 ilmeğimi aldım. Toplamda 43 tane ilmeğim oldu. Şimdi şöyle bakın, sırasıyla şişimizi çevirdiğimiz zaman dönerek örmeye hazırız. En son ipimiz burada. Şimdi şu kalan iple
Bir düğüm atalım. Bakın ilmeklerimizi aldığımız düz yön burası. Şimdi burada en son aldığım ilmeği sola geçirdim. Bu ilmeği ilk aldığımız ilmeğin üzerinden geçiriyorum ve bırakıyorum. Bakın burası bağlantı yerimiz. Bu ilmeği tekrar sol şişime aldım ve örmeye başlayacağım şimdi. Buraya bir işaretleyici de takabilirsiniz. Ya da şuradaki ipimizle de başlangıç yerimizin burası olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 4. şişime geçiyorum. Artık yapacağımız işlem sadece 2 düz bir ters. Şiş numaram bu arada 2,5. Bir, şunu biraz şöyle ortaya alıyorum. Burası ilk sıra olduğu için biraz yavaş olacak. İki tane düz ördüm. Sırada bir tane ters ilmeğim var. Bir, şöyle ilk başta ortadan batalım. İki tane düz ilmek. O kadar sıkı başlamışım ki. Şöyle yapacağım. Ters ilmeğimi örüyorum. Bu ilk sırada biraz elinize ayağınıza öbür şişler dolanıyor olabilir ama hemen alışıyorsunuz. Bir, iki, ipimi öne alıyorum. Bir ters. Bu şekilde bakın 2 düz bir ters, 2 düz bir ters, 2 düz bir ters olarak sıramızı tamamlıyoruz. İlk sıramı örerek tamamladım. En son ters ilmekle bitiyor. 2 düzle başlamıştık. Bir tersle bitiyor. Yani modelimizin düzeni bozulmamış oluyor. 43 ilmeğin bir tanesini birleştirmede bırakmıştık. 42 ilmek de 3'e tam bölündüğü için 3'ün katlarıyla büyütüp küçültebilirsiniz. Şimdi yeni sıraya geçerken hiçbir işlem yapmıyoruz. Şimdi dönerek sürekli, ama sıra sonu burası. Ben 30'ar sıra ördüm kabaklarımı. 30 sırada yeterli oluyor. Bu şekilde örerek 30 sıramızı tamamlayacağız. Şimdi ben bu krem rengini bırakacağım daha sonra tamamlamak için. Bakın bir iki düz bir ters örneğimiz çıktı. Şimdi bunu kenara alıyorum. Şuradan devam edeceğiz. Bakın burada 30 sıramı tamamlamıştım. Burada da koton bir ip kullandım. Tek kat kullandım. Şöyle örgümüzü
elimize aldığımızda bu son sırada eksiltme yapıyorum. Bu iki ilmeği çevirdim ve ikisini beraber aldım. Bir ters ilmeği normal örüyorum. 2 düz ilmeği çeviriyorum ve ikisini beraber alıyorum. Burada büzeceğim için biraz ilmeklerin azalmasını istediğim için bu şekilde yapıyorum. Direkt eksiltme yapmadan da büzebilirsiniz. 2 düzü bir, tersi de bir örüyorum. Burada çevirmeden örsek bile zaten büzdüğümüz kısımda kalacak. Görüntüsünü görmeyeceğiz ama yine de bu şekilde diğer millerimi de tamamlıyorum ve devam ediyoruz. Eksiltme işlemini tamamladım ve ilmekleri ipe dizmeye başladım. İpimi bayağı bir uzun kestim ve iğneye geçirdim. İğnemiz biraz uzun olmalı rahat çalışmamız için. Bu ipi hem alt ve üstün dikişinde hem de şu aradaki bombeleri oluşturmak için kullanacağız. Tek seferde başka ip kullanmadan yapacağız. İlmeklerimi geçirmeye başlamıştım. Devam ediyorum. Yine ördüğümüz yöne doğru gidiyoruz. Ve son şişimdeki ilmeklerimi de takıyorum. Ve kabağımızın alt ya da üst kısmı hiç fark etmez. Her iki taraf da aynı zaten. Bu şekilde büzüyoruz. Buradaki büzgümüzün açılmaması için şöyle birkaç kat ilmeğin altından tekrar geçiyorum. Şişleri toparlıyorum. Şimdi içinde kullanacağımız boncuk elyafımızı içerisine dolduruyoruz. Bu kadar yeterli bence. Şöyle yumuşacık puf puf bir kabak olsun. Şimdi bakın burada uzun iğne şimdi gerekli olacak bize. Şu ortadan batıyorum ve aşağıdan çıkarıyorum. Buradan da şu örgümün ilmeklerinden ama hepsine batmıyorum. Şöyle atlayarak ara ara buraya sabitlemek için kullanıyoruz. Buradaki büzdüğümüz yerde açılmayacak. Bakın altıda
Üstü de gayet düzgün oldu. Şimdi iğnemle ters ilmeğin hizasından ipimi üste doğru getirdim. Üstteki delikten iğnemin ucu ortadan çıkacak, bakın. Ortadan çıkardım. İpimiz burada. Şöyle çektiğimiz zaman büzülecek. 2 düz, bir ters, 2 düz atlıyorum. İkinci terste yine büzmek istediğimiz kadar çekiyoruz. 2 düz, bir ters, 2 düz, ikinci tersten bu şekilde kabağımızı oluşturduk. Kabağın isterseniz burasını üst yapabilirsiniz. Burası biraz daha çukur olduğu için burası da alt olabilir. İpim arttığı için şu kısımlara birer defa daha geçiyorum. Hızlı bir şekilde sıkılaştırarak geçirelim. Daha sağlam olur hem de bombesi biraz daha belirginleşmiş olur. Ama şöyle ortalardan çıkmaya gayret edin ki şekli bozulmasın dilimlerin. Şimdi bu kısmı tamamlıyorum ben. Sonra da sapını yapıyoruz. Kabağımın tüm dilimlerinden ikişer defa geçtim ve ipim en son burada. Şu ipimle sıkıca bağlıyorum. Ve bu ipin uçlarını kesmeden kabağımın içerisinde saklıyorum. İpimin katı ayrılmış sanırım. Buradaki küçük parçayı da çekiyorum ki temiz olsun. Ve kabağımız bu şekilde tamam. Şimdi kabağımıza dilersek burada olduğu gibi bakın küçük bir ağaç parçası yapıştırdım. Burada da örgü olarak ördüm. Böyle yamuk olmasını kendim istediğim için bu şekilde yaptım. Dilerseniz böyle küçük bir parça ağaçtan keserek yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde. Ya da bu şekilde örebilirsiniz. Bunu nasıl öreceğiz? Şimdi bu ipimize şu yeşilden örelim. Biraz açık olsun. Aslında bundan yapacaktım ama net görünmesi gerekiyor. Şimdi hemen 2 tane şişimi alıyorum. Kordon tekniğiyle öreceğiz.
2, 3 ve 4. Burada hemen bir düğümümü atıyorum. Bakın hemen şişi kaydırdım. Eğer çift tuşlu şişiniz yoksa ya da misinalı şişiniz, şişten aktarma yapacaksınız. Zaten 5-10 sırada bitiyor sapımız. Çok uzun sürmeyecektir, emin olun. Şimdi ipimi aldım. Ve ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde patiklerinize bağcık, şapkalarınıza bağcık yapabilirsiniz. Dört ilmeği ördüm. İlmekleri hemen kaydırıyorum bu tarafa. Hep sağdan sola doğru gideceğiz. İpimizi hep bu tarafa çekeceğiz. Arkadan örmeden. Kaydırıyoruz. Dört. Şişten şişe aktarma nasıl derseniz, hemen hiç örgü bilmeyenler için bu şekilde ilmeklerimizi sol şişimize tekrar geçiriyoruz. Eğer ki çorap şişimiz yoksa. Sapının uzunluğuna şöyle bakacağım. Bir iki sıra daha örelim. Şimdi yeterli. Bir sıra daha ördük. Şimdi bir ilmek örüyorum. Bir tarafa doğru eğik durmasını istiyorsanız böyle tek taraflı artırma yapın. Bakın bir tane artırma yaptım. Bu tarafta yapmadım. Gördüğünüz gibi. Tekrar kaydırdım. Artırdığım ilmeğimi de örüyorum. Ve tekrar bir tane artırma yapıyorum. Eğer dümdüz bir sap yapmak istiyorsanız hem sağdan hem soldan artırma yapın. O şekilde ilmeklerinizi çoğaltın. Bakın sağa doğru eğilmeye başladı. Artırma ilmeğimi yine ördüm. Bir kere daha artırma yapıyorum. Diğerinde de sanırım böyle tek taraflı 3 tane yapmıştım. İki, 4, 6, 7 olmuş. Bir tane artırma buradan yapıyorum.
Ve son bir ilmek kala bir tane de burada yapıyorum. Şöyle çektiğimiz zaman dönerek örmüş gibi olacak, şimdi göreceksiniz. Bu sırayı son kez örüyorum. Artırmalarımızı en son sırada yapmıştık. Bu ilmekleri de örmüş olmak için. Ve son ilmeğimi de ördüm. Şimdi şöyle yetecek kadar ip kesiyorum. Çok fazla büyük kesmemize gerek yok burada. Ve şimdi küçük bir iğne aldım. Bu iğneyle daha rahat dikeceğiz. İlmeklerimi kapatmadan dikeceğim hemen. Kabağımızı aldık. Sapımızı da aldık. Şimdi kabağımızın şuradan rastgele bir yerden batıyorum. İlk ilmeğimden bu şekilde batıyorum. Buradan çıktığımız yere batıyoruz. Adım aralığını kendiniz ayarlıyorsunuz. Böyle sıkıca. Şuradan ilk ilmeğimden bu şekilde battım. Diğerinden karşıya doğru. Ve ilk ilmeği bıraktım. Küçücük bir şey için bu kadar uğraşmaya değer mi diyenleriniz olabilir, ama yaptığımız için mükemmel yaparsak bence çok daha güzel olur. Bakın, en son çıktığım yere batıyorum. Her ilmeği 2 defa kullanıyoruz. Bu ikinci defa batıyorum bu ilmekten ve çıkarıyorum. Sıradaki ilmeğime de karşıya doğru battım ve sıradaki ilmeğim hala şişimin üzerinde duruyor. Sapının dikme işlemini tamamladım. Bakın, eğikliğini sağlayabildik. Daha da eğilmesini isterseniz tek yönlü artırdığınız 3 ilmeği 4-5 tane yapabilirsiniz. Biraz daha böyle durdurabilirsiniz. En son burada ilmeklerimi iyice sıkılaştırdıktan sonra şu aradan bir tane çıkalım. İğnemin boyu kısa olduğu için yukarıya 2 seferde çıkacağım. Sapımız tamam. Buradan da yine 1
en az 2 düğüm atıyoruz. 2 ve tığımızla fazla kalan ipimizi tam dipten kesmek yerine böyle içine çekmeyi tercih ediyorum ben. Şöyle tekrar çekeceğim. İpimin katıyla karıştı. Ve kabağımız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma desteklerinizi esirgemezseniz çok memnun olurum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın.